Burak selam. Veganlar hayvanların haklarını savunurken bitkileri yemeye devam ediyor. Bu tutarsız bir durum değil mi? Sonuçta bitkilerin de canı var. Evet, bitkilerin de canı var. Hayvanların, mantarların, bakterilerin, hatta alglerin de canı var. Ama konumuz canlılık değil. Nedir peki? Ya aslında hepimiz içten içe bitkilerle hayvanlar arasındaki farkı biliyoruz. Yani bir hayvana zarar vermekle bir bitkinin yaprağını koparmak ya da çimlere basmak bizde aynı şeyi uyandırmıyor. Hayvanlar hissedebildikleri, acı çekebildikleri için biz onlara karşı bir sorumluluk duyuyoruz. Yani konumuz canlılık değil, hissedebilirlik. Maalesef bazen veganların ağzından bile bu konunun yanlış anlaşılmasına sebep olacak cümleler duyuyoruz tabii. Hani hiçbir canlıya zarar vermemeliyiz gibi. Bu da insanların kafasını karıştırıyor tabii biraz. Peki hissedebilirlik tam olarak ne? Yani neden bu kadar önemli? Hissedebilen bir canlı duyu organlarıyla dünyayı algılıyor, deneyimliyor. Acının, zevkin ve doğal olarak bunları kendisinin hissettiğinin de bilincinde oluyor. İşte buna öz farkındalık diyoruz. Yani bu noktada kendi yaşamının farkında olan birisinden bahsetmeye başlıyoruz. Bu canlı acıdan kaçınıyor, zevk aldığı şeylere yöneliyor, yaşamını devam ettirmeye çalışıyor. Ve tüm bunları yaparken de bilinçli bir şekilde kararlar veriyor. Bu yüzden mi hayvanlara karşı bitkilerden farklı bir sorumluluğumuz var? Aynen öyle. Zaten bizim hak tanımımız, hak kavramı da bunu gerektiriyor. Hayvanlar yaşamını sürdürürken tercihlere, arzulara, isteklere ve tabii ki bunları gerçekleştirmekten yana da çıkarlara sahip. Tıpkı bizim gibi. Hak dediğimiz kavram da en basit tanımıyla bir çıkarın, menfaatin korunması demek zaten. Hani bu durumda bizim hayvanlara karşı etik sorumluluğumuz onların çıkarlarını gözetmek, haklarını tanımak anlamına geliyor. Ki bu da vegan olmak zaten. Bitkiler hissetmedikleri için onlara karşı böyle bir sorumluluğumuz yok. Ama kimi zaman bitkilerin de hissedebildiğine, hatta işte bilinçli olduğuna dair haberler görüyoruz. Bitkilerin ışığı, yer çekimini, kimyasalları ve bunun gibi uyarıları algıladıklarını ve biyokimyasal reaksiyonlar sonucu tepki verdiğini biliyoruz zaten. Tüm bu tepkiler bildiğimiz, aşina olduğumuz kavramlarla benzeşim kurularak bize aktarıldığı için birazcık kafalar karışıyor aslında. Yoksa bitkilerin gördükleri, kokladıkları, hissettikleri derken onların gözlerinden, burunlarından ya da tüm bu uyaranları anlamlandırdıkları bir beyinden bahsedilmiyor. Dediğim gibi bunlar sadece daha basit bir dille anlatmak için kurulan benzeşimler. O kadar. Peki bitkilerin hissettiğine dair deneyler, veriler var. Buna ne diyorsun? Bitkilerin hissedebildiğine dair herhangi bir bilimsel kanıt ya da bunu savunan bir bilim insanı yok. Örnek gösterilen deneyler ne bilimsel yöntemlerle kontrollü ortamlarda gerçekleştirilmiş ne de tekrar edildiğinde aynı sonuçları veriyor. Bu bilim değil. Sözde bilim diyoruz buna. O zaman bir gün bitkilerin de hissettiği kanıtlanırsa, bu durumda veganlar ne yapar? Önce şurayı bir kesinleştirelim. Bitkilerin bir sinir sistemi yok. Hissetme de sinir sistemine ait bir özellik. Bu yüzden asla hissedemezler. Bu yarın ya da 100 yıl sonra değişebilecek bir bilgi değil. Bir uyarının acı olarak algılanabilmesi için duyu organlarıyla alınan bilginin sinir hücreleriyle merkezi sinir sistemine iletilmesi ve orada değerlendirilmesi gerekiyor. Yani beyin ve benzeri bir merkezi sinir sistemi yoksa o canlının hissetmesi mümkün değil zaten. Zaten evrimsel olarak da bitkilerin böyle bir mekanizma geliştirmesi saçma olmaz mı? Düşünsene sana acı çektiren bir hayvan var, seni yiyor, acı çektiriyor sana ama sen kaçamıyorsun. Bu durumda acı çekmek senin ne işine yarardı? Hiçbir işine yaramazdı tabii. Öte yandan hayvanlar için hissetmek tehlikeden kaçabilmesi, hayatta kalabilmesi için son derece hayati bir önem taşıyor. Sonuç olarak bitkilerin hissetmediğinden eminiz, hayvanların hissettiğinden de eminiz ve bunun bize hayvanlara karşı bir sorumluluk yüklediğinden de. Bence odaklanmamız gereken kısım burası.